Merhaba değerli arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün yine biberdeyiz. Uzun zamandır biber videosu çekmiyordum. Ve gübreleme programımız devam ediyor. Bugünkü videoyu gübreleme hakkında ve bitkilerdeki, biberlerdeki hastalıklar hakkında olacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gübreleme serisi videoları atlamalı olarak yapıyorum artık. Çünkü seri şeklinde yaptığım zaman insanlar bunu birebir uygulamaya çalışıyor. Biraz sonra araya bir görsel girecek. Ben bu tarlamı geçen sene hayvan gübresi atmadan önce toprak tahlilini yaptırdım. Ve bu toprak tahliline göre gübreleme programı yapıyoruz. Şimdi benim bu yaptığım gübreleme programını aynısını uyguladığınız zaman sizin bitkinize, sizin tarlanıza uygun gelmeyebilir. Bu nedenden ötürü atlamalı olarak yapıyorum. Genel fikir vermesi açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Bu bir gübreleme tavsiyesi videosu değildir. Bu benim yaptığım gübrelemeler ve uygulamalar hakkında videolardır. Fikir vermesi açısından iyi olur. Değerli dostlar, 15 Mayıs 1 Haziran bu dönemde Çukurova'da aşırı bir kırmızı örümcek ya da şöyle diyelim akar, sarıçayı akarı yoğun bir şekilde bitkilere zarar vermekte. İkinci bir husus, yine bu dönemde hava sıcaklığının 20 ile 30 derece arasında, geceleri soğuk, gündüzleri sıcak, nemin de arttığı dönemde bakteriyel rahatsızlıkların da meydana, yoğun bir şekilde meydana geldiği zamanlardır arkadaşlar. Bende de bakteriyel rahatsızlık oldu. Ve ilacını attık. Ne attık? Bakır attık arkadaşlar. Bakteriyel rahatsızlıklarda şöyle şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kart yapraklardan başlar ve ortadaki şeyi görüyorsanız, GoPro tam netleyemiyor ama haleyi görüyorsunuzdur. Nasıl bir taşı suya attığınız zaman etrafında halkalar oluşuyorsa Alternarya'da aynen bu halkalar oluşur. Alternaria solani, ondan sonra bir de bakteriyel leke. Alternaria demek erken yaprak yanıklığı. Bakteriyel leke ve bakteriyel benek de arkadaşlar. Bunu atıyorum. Bakteriyel benek şu anda örnek burada yok. Bunun gibi küçük, şöyle parmağımla bir gösterebilsem, şunun gibi küçük halkalar şeklinde yaprağın birçok yerinde başlar. Ve daha sonra üst yapraklara, daha sonra da meyveye kadar gitmekte. Ama Alternarya'da şöyle genelde şu kenarlardan bir yerden, şu uçtan, şu kenardan başlar siyah leke şeklinde ama halesi vardır. Ayrıca bir de bakteriyel lekede ise çok daha küçük noktalar şeklinde, etrafı sarı, o şekilde lekeler oluyor. O da bakteriyel leke. Bakteriyel leke, Alternarya artı bakteriyel benek, bunların hangisinin olduğu çok da mühim değil. Bunlara bir bakır uygulaması yaptığınız durumda rahatsızlığı atabilirsiniz diye umuyorum. Hava sıcaklığı bu domatesler için de geçerli. Hava sıcaklığı artıp nem arttığı zaman mildiyo rahatsızlığı başlar. Hava sıcaklığı düşük ve nem arttığı durumlarda ise Alternarya olur. Dediğim gibi hepsinin de aşağı yukarı bakır attığınız zaman birçoğuna da faydalı olacaktır. Kırmızı örümcek yani akar, sıkıntı arkadaşlar. Bizde de bayağı sıkıntılar oldu. Şu dönemde şurayı görüyorsunuz. Bir de bizim burası sevgili arkadaşlar. Şu kamyonları görüyorsunuz. Çok toz yapıyor. Biz burada şey yaptık ama su koçu yaptık ama tozun ancak %50'sini %60'ını
engelleyebildik. Kalan %30'u %50'si bile bayağı zarar vermekte. Kırmızı örümcek dediğim gibi bu tarihlerde Ekim'den, yani bölgeniz neresi olursa olsun fark etmez. Çukurova için konuşuyorum. Çukurova için konuşacak olursak Ekim'den bir ay sonra, Ekimler bir ay 40 gün sonra bu sıkıntılar kendini çok göstermekte. Yani Nisan başı açık ekim yapıldığını düşünürseniz Mayıs'ın 5'i ile Haziran'ın başı arasında çok fazla akar ve bakteriyel leke rahatsızlığı bulunmakta. Bunun için tedbirlerinizi almalısınız. Kırmızı örümcek ilacı atarken hem yumurta ilacı atmanız lazım hem de ergin ilacı atmanız gerekmektedir. Daha sonra Haziran girdikten sonra havaların ısınmasıyla birlikte bu rahatsızlıklar önemli ölçüde azalacaktır. Ama bazı senelerde çok daha yoğun bir şekilde, bir de böyle fizyolojik dışarıdan gelen etmenler, toz gibi bu etmenler varsa, etrafınızda buğday varsa, buğday biçildiği zaman özellikle sarı çay akarı ya da saman akarı dediğimiz bu rahatsızlıklar çok daha fazla derecede kendini göstermektedir. Hangi ilacı atayım, bu bakır olur mu, şu bakır olur mu demenize gerek yok. Bakır attığınız zaman bu bakteriyel hastalıklara faydalı olacaktır. Kırmızı örümcekte de hem yetişkin ergin hem de larvasını atacaksınız. Ayrıyeten kalite bu dönemde, özellikle bu dönemde çok daha kaliteli ürünler kullanmanız gerekiyor. Onu da dipnot olarak belirteyim. İlacın ismi önemli değil arkadaşlar. Şimdi şu ilacı atsam olur mu, bu ilacı atsam olur mu diye çok yorum ve soru geliyor. Bundan daha önemli olan rahatsızlığı düzgün bir şekilde teşhis edebilmek. Rahatsızlığı düzgün bir şekilde teşhis ettiğiniz zaman çözüm yolları biraz daha kolay oluyor. Şimdi şeyi gösterdik. Bakınız burada da yoğun bir şekilde bakteriyel var. Şöyle görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kahverengi lekeler daha sonra genelde dedim ya yaprak uçlarında ve kenarında başlıyor. Şöyle aşağı tutsam daha iyi görülecek. Daha sonra şu şekilde yaprağın tamamını sarartıp dökmesine ve yavaş yavaş yukarı çıkmasına sebep oluyor. Bu şekilde yaprak dökülme, sararma vesaire gördüğünüz zaman büyük bir ihtimalle bakteriyeldir. Bunun çözümü de bakırdır arkadaşlar. Şu şekilde sorunlar da gördüğünüz zaman şu daha belirgin, bakınız şu ortadaki çizgi zikzaklı olduğu zaman, yaprak kırıştığı zaman bu da büyük bir ihtimal ile kırmızı örümcek ve sarı çay akarının rahatsızlığıdır. Önemli olan sıkıntıyı teşhis edebilmek. Sıkıntıyı teşhis ettikten sonra çözüm yolu çok daha rahat oluyor. Biz ilacı attık. İlacı attıktan sonra çıkan yapraklara baktığımızda yapraklar biraz daha düzgün çıkıyor. Ama önümüzdeki günlerde eğer hava ısınırsa ve bu sıkıntılar çok daha rahat atlatabileceğiz inşallah. Gübreleme konusuna değinmek istiyorum. Gübrelemede bu uygulamada veriyoruz. MAP gübresi veriyorum. Artı bir de amino asit veriyorum. Bunlar da benim sonradan eklediğim, fide yerine eklediğim biberler. Otumuz gani maşallah. Dünya kadar ot var. Bunu bir çapa çekeceğiz muhtemelen. Ondan sonra el kazmasıyla yaparız. Ya da şu ince yapraklar için, darıcan için üstten bir ilaçlama yapabiliriz. Sadece darıcanları öldürüyor. Bu şeyler de, kaba otları da çapayla veyahut pat motoruyla bir işlem yapacağız. Gübrelemede MAP gübresi veriyoruz dedim. MAP gübrelemesini de ben bitirdim arkadaşlar. Yani MAP derken fosfor. Aklıma hep o geliyor. Fosfor kaynağı olarak ben MAP kullanıyorum. Bir de amino asit kullanıyoruz. Tekara 2 litre. Artı yanında şöyle yukarı çıkayım da. Bu arada yerimizi inşallah beğenmişsinizdir. Arabayı getirdik. Bekçimiz de burada. Şurada, burası da bizim dinlenme alanımız.
Bu uygulamada değerli dostlar, şöyle yapayım da ses daha güzel gelir inşallah. Bu uygulamada Dekar'a 2 kilo map verdik ve 10 gram bor verdik, 2 kilo da şey verdik, amino asit verdik. Şimdi bütün şeylerinizi yazmanızı tavsiye ederim. Benim defter burada. Gübreleme programınızı şu şekilde yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Burada mesela attığımız ürünler solucan gübresi, çay şekeri, amonyum sülfat, üre, MAP, potasyum sülfat, demir sülfat, demir şelat, mangan sülfat, çinko sülfat, bor, molibden, kobalt, nikel, bakır, magnezyum ve altta da amino asit var. Bunlar da bizim sulama sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bir altında tarih yazıyorum ve diğer altta da hangi uygulamada neyi vermişiz onu gösteriyoruz. Şimdi tamamını göstermekten kaçınıyorum, aynısını uygularsınız diye şey yapıyorum. Şurada mesela bu suda ayın 25'i bugün 2 kilo map vermişim, 25 gram bu dekar olarak şey yapıyoruz, yazıyoruz. 25 gram bor gübresi vermişiz, 2,5 gram molibden vermişiz ve 1300 gram amino asit vermişiz arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. İnşallah fikir vermesi açısından, şöyle yine çevireyim kamera kendime. İnşallah fikir vermesi açısından iyi olur. Yoksa birebir uygulayın demiyorum. MAP gübresinde şimdiye kadar ben bu uygulamayla birlikte 7 kilo MAP gübresi kullandım. Ve MAP gübresinin fosfor gübresinin %75'ini bitirdim. Geri kalan %25'lik kısmı da bundan sonra tüm sezona yayacağız. Biraz fosfora ağırlık verdik. Videonun başında da şimdi de göstereceğim. Videonun araya katacağım. Videonun başında ve arasında gördüğünüz benim toprak tahlili analizime göre benim bu toprakta fosfor çok az miktarda olduğu için biraz mapa fosfora ağırlık verip gübrelememizi bu şekilde yapıyoruz. Gübreleme programını yaparken daha önceki videolarımda da söyledim. Harun Hoca ile beraber yapıyoruz, istişare ediyoruz. Ona göre bir program çizip programa sadık kalarak bitirmeyi hedefliyoruz. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, videomuzu sonlandırmak istiyorum. Bundan sonra arabamızı da getirdik. Bayağı eksiklerimiz var ama şöyle bekçimiz de burada. En azından rahat oturacak bir dinlenme alanımız var. Şu motorunun sesi çok gürültülü geliyor. Ben videoyu bitireyim. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Tarsus Konaklar Köyü'nden hepinize sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.